Selamlar, kanalıma ve bir başka oyuncu analizi videosuna hoş geldiniz. Christian Sund'un genç hücum üçlüsünü anlamak için iki farklı oyuncu izlemiştik. Sander Kilen'in fiziksel iç koridor koşullarını, half space kullanımını, ceza sahasına doğru yaptığı dik girişleri ve doğru anda ortaya çıkan etkisini konuşmuştuk. Ardından Mustafa İsa'nın kaotik ama tehditkar oyun tarzına geçtik. Hızını, patlayıcılığını ve doğru boşluğu bulduğunda nasıl bir tehlikeye dönüştüğünü gördük. Bu iki oyuncu Christian Sund'un hücum yapısında birbirinden farklı roller üstleniyor. Kilen daha kontrollü bir iç forvet profili. İsa ise kontrolsüz ama patlayıcı bir profil. Bu arada eğer spesifik olarak bu oyuncuyu izlemek için gelmediyseniz benim önerim önce Kilen, sonrasında İsa, en son Tüfeksiç videosunu izlemeniz yönünde, bilginiz olsun. Bu videoda konuşacağımız Tüfeksiç ise bu yapıyı bir arada tutan, hücumun ritmini belirleyen, doğru anda doğru bölgede beliren bir oyuncu. Aynı zamanda bu üçlü içerisindeki tekniği en yüksek oyuncu diyebilirim. O halde siz abone olup bu tarz oyuncu analizleri hakkındaki videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açtıysanız hadi oyuncumuza geçelim. David Tüfeksiç 22 yaşında, hem Norveç hem Hırvatistan vatandaşı, 1.86 boyunda, güncel piyasa değeri ise 750 bin euro. Christian Sund'da daha çok hücumun sağ bölgesinde sağ kanat forvet gibi konumlanıyor. Kariyerinde daha önce merkez orta sahada da görev almış ancak ben çok verimli olabileceğini düşünmüyorum. Belki biraz daha 10 numara pozisyonu için evrilebilir. 2024 yılında benim yine çok severek takip ettiğim Brann takımının ikinci takımında görev alıyorken sezon arasında Christian Sund tarafından kiralanıyor. Kiralandıktan sadece 2 ay sonra 85 bin euro bonservis bedeliyle transfer oluyor Christian Sund'a. İlk sezonunda aslında o kadar çok düzenli forma süresi bulan verimli bir performans sergilemiyor ancak asıl performansını geçtiğimiz sezon gerçekleştiriyor. Norveç en üst seviye liginde 29 maçta 4 gol 3 asistlik katkı veriyor, 6 sarı kart görüyor, 2167 dakika sahada kalıyor. Aynı zamanda kupada da bir gol atıyor. O gol gerçekten muazzam. Goller kısmına geçtiğimizde de ilk izleyeceğiniz gol o olacak. Bu sezon ise henüz daha süre alamadı. Hamstring sakatlığı sebebiyle ligin ilk 4 maçını kaçırdı. Ne zaman döneceğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Umarım en kısa zamanda eski formuyla geri döner sahalara. Bu arada Kilen ve İsa videolarında bahsetmeyi unuttum. Christian Sund Norveç Ligi'nin öyle önde gelen takımlarından biri değil. Geçtiğimiz sezonu 16 takımlı ligde 13. sırada bitirdiler. 30 maçta 34 gol atıp 59 gol gördüler kalelerinde ve 34 puanla ligde kaldılar. Yani aslında düşmemeye oynayan bir takım diyebiliriz. Ama zaten takımın olayı çok fazla genç oyunculara yer veriyor olmaları. Christian Sund geçtiğimiz sezon yine kanalımda 3 farklı oyuncusu hakkında analiz videosu bulunan Sandefjord'dan sonra ligin en genç takımıydı. Bu sezonda yine Sandefjord'la birlikte ligin en genç takımı. Tüfeksiç'e geri dönecek olursak Kilen gibi ceza sahasına dik koşular atan bir oyuncu değil. Ya da İsah gibi savunmayı tek hamlede delen bir profil de değil. Tüfeksiç'i ilginç kılan bu ikisini aslında birbirine bağlayan oyuncu olması diyebilirim. Çok iyi bir bitirici ya da yıldız bir oyuncu değil ama hücumun akışını değiştiren küçük dokunuşlara sahip. Zaten Christian Sund'un bu hücum üçlüsünü seri olarak hazırlamamın sebebi biraz da oyuncuların bireysel olarak çok fazla bir ekstralarının olmasından ziyade birbirlerini çok iyi tamamlıyor olmaları. O halde siz oyuncunun gol katkılarını izlerken ben de olumlu yönlerini anlatayım. Sander Kilen'in fiziksel gücü ve İsa'nın patlayıcılığı çok belirgin özellikler. Ama Tüfeksiç bu iki profilin yanında daha sessiz, daha sakin ama daha düzenli bir etki yaratıyor. Az önce de belirttiğim gibi üçü arasındaki en teknik oyuncu Tüfeksiç. Evet, bu onu bir anda üst seviyeye taşıyan bir özellik diyemem. Ama Christian Sund'un hücum düzeninde, özellikle ceza sahası çevresinde oyunu yönlendiren oyuncu olmasını sağlayan temel nokta. Temiz bir ilk kontrolü var. Top kontrolünü beğeniyorum. Pas konusunda ise topu ayağından çıkardığı açı ve pasın şiddeti gayet dengeli. Bu teknik temizlik takımın hücum geçişlerinde gereksiz top kayıplarını azaltıyor ve hücumun ritmini koruyor. Tabii ki direkt oyun kurucu olabilecek şekilde bir pas yeteneği var demiyorum ama mevkisi için gayet başarılı diyebilirim. Özellikle yaşı düşünüldüğünde bu konuda gelişime açık. Şut konusunda ise çok istikrarlı olmasa da güzel bir şut becerisi var diyebilirim. Tabii ki bunda Christian Sund'un daha çok baskı yiyen takım olarak sahada yer almasının payı var. Çok fazla pozisyona giren bir takım olmadığı için tam olarak inceleme şansım olmuyor o konuda. Top sürme konusunda ise eğer sol ayağını alabilirse topu gerçekten çok etkili olabiliyor. Tabii ki elit seviye bir top hakimiyeti var diyemem ama başarılı diyebilirim. Alan bulma becerisini beğeniyorum. Öyle sürekli savunma arkasına koşu atıyor diyemem. Ne çok derine geliyor ne de gereksiz şekilde çizgiye açılıyor. Hücumun akışını sürdürülebilecek şekilde doğru bölgede bulunuyor diyebilirim. Aynı zamanda bu Kilen ve İsa'nın koşularına da alan açıyor. Yani daha çok o koşuları hazırlayan kişi diyebiliriz. Karar kalitesi konusunda bu üçlü arasındaki en dengeli oyuncu. İsa'nın biraz kaotik kararlarını ya da Kilen'in zaman zaman aceleci davrandığını düşünülürse en dengelisi Tüfeksiç diyebilirim. Topu aldığında paniklemiyor ya da çok fazla gereksiz risk almıyor ama tamamen güvenli oynamaya da kaçmıyor. Bunun dengesini iyi ayarlamak ceza sahası çevresinde çok değerli. Asist katkılarına geçelim, ben olumlu yönleriyle devam edeceğim.
Bir başka olumlu yönü ise bağlantı oyunu. Orta saha ile hücum arasındaki köprüyü çok güzel kuruyor ve bunu merkezde değil daha çok kanatlaşmış bir şekilde yapıyor. Topu aldığında tek dokunuşla yön değiştirebilmesi, oyunu bir anda sağdan sola ya da merkezden kanatlara açabilmesi değerli. Christian Sund'un hücum yapısına hem akıcılık katıyor hem de nefes almalarını sağlıyor. Zamanlama duygusuysa sizi biraz şaşırtabilir. Düşündüğünüzden daha etkili bu konuda. Ceza sahasına çok sık girmiyor ama girdiğinde etkili oluyor. Belki de Tüfeks için en önemli yönü şu, takımın geri kalanını daha iyi gösteren bir oyuncu. Kylian'in koşularının değerini arttırıyor, Isak'ın patlayıcılığını daha anlamlı hale getiriyor. Hücumun ritmini belirliyor, akışı düzenliyor ve takımın hücumda bir planı varmış gibi görünmesini sağlıyor. Belki şu anda Süper Lig için hazır bir profil değil ama potansiyeli olan bir oyuncu. Tabi bu hücum üçlüsü arasında bana göre potansiyeli en düşük olan oyuncu Tüfeksic diyebilirim. Kylian'i de Isak'ı da daha yukarıda buluyorum. Şu an bana göre seviyesi bir alt lig seviyesinde şampiyonluğa oynayan ya da playoff kovalayan takım seviyesinde diyebilirim. Bu kadar güzel şeyler söylememe rağmen niye böyle düşündüğümü şimdi olumsuz yönlerinde anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi eksik yönlerine geldiğimizde onun neden hala tamamlayıcı bir profil olarak kaldığını daha net görüyor olacağız. Çünkü oyunu bazı güçlü detaylara sahip olsa da üst seviyeye çıkmasını zorlaştıran belirgin sınırlılıklarla dolu. Örneğin fiziksel profili oldukça sınırlı. Ne Kylian gibi güçlü temas anında ayakta kalabilen bir oyuncu ne de Isak gibi patlayıcılığı var. O yüzden yüksek tempolu maçlarda etkisi biraz azalıyor. İkili mücadelelerde de kolay kolay düşebiliyor. Temas sonrası devamlılığı düşük. Fiziksel baskı altında da karar kalitesi geriliyor. Zaten fark etmişsinizdir, olumlu yönleri kısmında hiç fiziksel bir şeyden bahsetmedim. Sezon başında 90 dakika oyuncusuyken sezon sonuna doğru 60-70 dakikalar süre alabilmeye başladı. Bu da yine fiziksel olarak başarısızlığının bir kanıtı diyebiliriz. Bir kanat oyuncusu için boyu uzun olabilir ama fiziksel olarak kesinlikle başarılı diyemem. Aynı zamanda boyuna oranla hem zıplama hem de kafa vuruşu konusunda başarısız. Genelde ben oyuncularda çalışkanlığa çok önem veren birisiyim. O yüzden zaten çoğu analiz videomda fark etmişsinizdir, çalışkanlığı yüksek oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Benim için önemli bir kıstas. Tüfeksic muhtemelen videosunu hazırladığım, analizini hazırladığım çalışkanlığı en düşük oyuncu diyebilirim. Şu an yaşamış olduğu sakatlık dışında Transfermarkt üzerinde farklı bir sakatlık geçmişi yok. Ama tabii ki şu anki sakatlığından nasıl döneceği çok önemli. Özellikle fiziksel olarak yetersiz bir oyuncu olduğu düşünülürse büyük bir soru işareti diyebilirim. Defansif katkısı çok sınırlı. Aynı zamanda pres katkısı da yine zaman zaman verebiliyor olsa da sınırlı. Zaten teknik kısımda şutu, pası ya da dribbling yeteneğini överken aynı zamanda hepsinin gelişmesi gerektiğini de belirtmiştim. Eğer kanat forvet gibi konumlanmaya ya da 10 numara gibi konumlanmaya devam edecekse bitiriciliğini kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Sağ ayağını ise başarısız buluyorum. Teknik olarak temiz bir oyuncu olsa da dar alanda hızlanarak rakip esitme becerisi sınırlı. Bu durum özellikle kompakt savunmalara karşı etkisini azaltıyor. Rakibi geçemediği zamanlarda da çoğu zaman topu yana ya da geriye oynamak zorunda kalıyor. Çok sık yaşanmasa da bu tabii ki ister istemez hücum temposunu düşürüyor. Bir başka olumsuz yönü ise az önce aslında olumlu yönünde de bahsettiğim risk alma seviyesinin düşük olması. Evet, bazen olumlu bir özellik gibi görünebilir ama hücumda yaratıcılık gerektiren anlarda etkisini yine sınırlayan bir özellik olabilir. Örneğin Kylian ve Isak'ın koşularını besleyecek cesur pasları her zaman denemiyor. Yani tabii takımın seçimimi tam olarak bilemiyorum ama fazla temkinli buluyorum bazen. Tempoya yön verme konusunda özellikle sakinleştirme kısmında başarılı demiştim. Yine hızlı hücumlarda tempoyu arttırma konusunda da başarılı ama zaman zaman takımın ihtiyaç duyduğu geçişlerdeki o dikeyliği sağlayamayabiliyor. Tabii ki yaşı daha genç, bu saydığım olumsuz yönlerin hepsi gelişebilir ama bana göre en kritik eksiği de işte burada başlıyor. Ben tavanını çok yüksek bulmuyorum oyuncunun. Oyunu belirli bir seviyede değerli olabilir ama fiziksel sınırlılıkları, bitiricilik eksikliği ve risk almayan oyun tarzı onun üst seviyeye çıkmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden Tüfeksic daha çok sistemi tamamlayan ama sistemi tek başına yukarı taşıyamayan bir profil olarak kalıyor benim gözümde. Tabii bu olumsuz yönler Tüfeksic'in kötü bir oyuncu olduğunu göstermiyor. Örneğin düzenli forma bulmaya devam ederse 1-2 yıl içerisinde Süper Lig seviyesine ulaşabileceğini düşünüyorum tabii ki. Ama Top 5 lig seviyesine ya da Belçika, Hollanda, Portekiz gibi liglerin seviyesine belki de kariyeri boyunca ulaşamayabilir. Bunu biraz daha iyi anlamanız için yine kanalımda analiz videosu bulunan aynı mevkide aynı ligde oynayan Paturidis ile biraz kıyaslamak istiyorum. Elbet izleyenler olmuştur ancak izlemeyenler için Paturidis benim videosunu hazırlarken en çok heyecanlandığım oyuncu diyebilirim. Ben gerçekten izlemekten çok keyif alıyorum. Bu andan itibaren sol tarafta gördüğünüz istatistikler Tüfeks için geçen sezonki Norveç en üst seviye ligindeki performansı olacak. Sağ taraf ise Paturidis. Paturidis biraz daha oyun kurucu gibi görev aldığı için aslında gol
gol beklentisinde Tüfeksi için bariz bir üstünlüğü var. Ancak ceza sahası dışından kaleyi yoklama konusunda da aynı şekilde Paturidis'in bariz bir üstünlüğü var. Zaten gol sayısı da Paturidis'in daha fazla. Ama işte asıl konu pas kısmında. Tüfeksi için asist beklentisi 2.29, Paturidis'in ise 5.57. Topla buluşma sayıları birbirlerine yakın olsa da bütün pas metriklerinde Paturidis üstün. Ama asıl can alıcı nokta ise yaratılan büyük şans kısmı. 4'e 14 gibi büyük bir fark var. Top sürme, ikili mücadele gibi metriklerde de maç başı ortalamaları birbirlerine çok yakın. Ancak özellikle top sürme başarı oranında yine Paturidis bariz bir şekilde üstün. Savunma yönündense istatistikleri birbirlerine çok yakın diyebilirim. İzlemek isteyenler için Süper Lig'e çok daha hazır olduğunu ve hatta Süper Lig'de çoğu Anadolu takımı için yıldız oyuncu olabileceğini düşündüğüm Paturidis videosunu da kartlara ekliyorum. Tabii ki Sandefjord'un ne kadar düşük maliyetli bir takım olsa da ligi 5. bitirdiğini, Kristiansunds'un ise düşmeme mücadelesi verdiğini de unutmamak gerekir bu kıyaslamaları yaparken. David Tüfeksic'i tüm yönleriyle değerlendirdiğimizde aslında gösterişli değil, yıldız değil ama hücumun aklını oluşturan, oyunu birbirine bağlayan oyuncu olduğunu görüyoruz. Temiz teknik, doğru alan seçimi, bağlantı oyunu, sakin kararlar ve hücumun ritmini koruyan bir oyun tarzı. Ama aynı zamanda fiziksel sınırlılıkları, düşük bitiriciliği ve risk almayan yapısı onun tavanını düşürüyor. Bu yüzden Tüfeksic takımı yukarı taşıyan değil, takımın bir arada tutan bir profil diyebiliriz. Muhtemelen en olumsuz konuştuğum video oldu. Bu üçlüye birlikte baktığımızda aslında çok net bir tablo ortaya çıkıyor. Üçü bir araya geldiğinde aslında Kristiansunds'un hücum yapısı anlam kazanıyor. Bu serinin amacı da aslında biraz buydu. Bu üç oyuncunun birbirinden bağımsız olduğundan çok birbirini tamamlayan parçalar olduğunu göstermek istedim. Bu da aslında oyuncu transfer ederken kulüplerimizin en çok yapması gereken şey, takımına, oyun yapısına ve takımdaki oyunculara uygun oyuncuyu transfer etmek. Ben üç oyuncunun da doğru beklentilerle doğru oyun yapısına transfer edilmesi durumunda potansiyellerini gerçekleştirebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Sanırım David Tüfeksic hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İsah videosunu yayınladığım gün aynı zamanda kanalımda videoların 3 günde bir mi 2 günde bir mi geldiğine dair bir anket başlattım. Eğer katılıp fikrinizi belirtebilirseniz çok sevinirim. Buraya kadar vakit ayırıp izleyen dinleyen herkese söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ben bundan 2 ay öncesine kadar video hazırlamaya dair hiçbir şey bilmiyordum. Yeni öğreniyor ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden bu noktada sizden gelecek olan eleştiriler, öneriler benim için çok önemli. Video görselleri, seslendirme ya da ayırdığım bölümler gibi herhangi bir konuda öneriniz, eleştiriniz, tavsiyeniz olursa lütfen bana iletmekten çekinmeyin. Aynı zamanda yeni ve küçük bir kanalım. İzleyenlerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. O yüzden kanalımın büyüyebilmesi için abone olmanıza ihtiyacım var. Oyuncuyu veya videoyu beğenir ya da herhangi bir yorumda bulunursanız da daha fazla kişinin önüne çıkabilirim. Bu konuda da desteğinizi rica ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.